tarihi çok eskilere dayanan bir şey. Ben hazırım. 12 havari artı işte o masadaki son akşam yemeğindeki isimlerden yola çıkarak genelde Hristiyan dünyasında Kameraya mı bakayım, direkt Zübeyde'ye mi? uğursuzluk kabul ediliyor. İşte 13. kat olmuyor bazı binalarda, otellerde. Tamam. Direkt başlıyorum Murat abi. Bir uçak firmasında 13 numaralı koltuk da yok biliyorsun yani. Öyle bir inanç meselesi 13'e. Ama ilginç bir şey var. 1881 yılında William Fowler adlı biri 13'ler kulübü diye bir şey kuruyor. Amacı da bu 13'ün aslında uğursuz olmadığını insanlara kanıtlamak ve her 13. ay, her ayın 13. gününde 13 kere üste toplanıyorlar ve kimseye bir şey olmuyor doğal olarak ve bir bağlamda 13'ün aslında böyle uğursuzluk getirmediğini ifade ediyorlar. Bana kadar sallayacağım İstanbul. Kusura bakma, sabaha kadar uyutmayacağım. Bogdanovic. Ne Bogdanovic? Bir de yıldız. Geri adım yok. Geri adım Bogdan yok. 13 Seksen numara olmuş giydi. bir. Yasikevicius 13 numara giydi. Şimdi Tarık giyiyor. Yani o şanssız falan değil. Kim diyor bunu? Ya şimdi Obra'nın arkasından gelmek kolay değil. Yani nereden ayrıldıysa Panathinaikos'ta dibe gitti. Real Madrid kaç yıl Final Four yapamadı. Badalona yok oldu. Partizan bir tane Final Four'u var. Yani Obra'nın arkasından gelmek gerçekten çok zor. İşte önce Kokoşkov geldi, sonra Djordjevic geldi, sonra Itoudis. Ya benim Itoudis'le ilgili hep tereddütlerim vardı. Çünkü basketboldan başka şeyler de kafasında vardı herhalde. Hiç başarılı olamadı. Yani Obradovic'in Final Four dominasyonundan sonra Fenerbahçe'de uzun yıllar Final Four'a bir uzaklık görmüştük. Ve Şaras'ın sezon ortası gelmesi Fenerbahçe'ye verdiği değerin bir gösterisidir bence. Çünkü Obra da Fenerbahçe'den iyi ayrılmadı. Yani hak ettiği şekilde kesinlikle ayrılmadı. Ve o eminim ki Obra'ya da danışmıştır. Yani Fenerbahçe'yi düşünüyorum, Fenerbahçe Beko'yu, Ülker Arena ne dersin? Gitme dememiştir yani. Was not really expecting to coach this year, and like you always say, you're planning and God is laughing, so now he's really laughing. Everything was so fast, and I've been absolutely crazy with the amounts of games and the things that you're trying to do, and now it's no time to cry. It's time to work to win some games. Yasikevicius ve Fenerbahçe Beko birlikleri aslında epey eskiye dayanıyor. Yani hatta Yasikevicius'un Türkiye'ye geçmiş de var bu anlamda. İlk alt yaş turnuvası U16'da olması lazım, Trabzon'da. Yani ilk kez uluslararası turnuvaya gittiği zaman Trabzon'a geliyor. Yani bu bence hikayenin başladığı yer olarak çok anlamlı. Mesela Ritas sezonu işte ilk sezonundan sonra Fenerbahçe'nin ona yine teklif yaptığı hep konuşuluyor o dönemler ama devamında Olimpiya'ya gitmeyi tercih ediyor. Yani hep Fenerbahçe aslında hikayenin bir yerinde mutlaka var Şaras için. En sonunda oyuncu olarak Fenerbahçe'ye geliyor. Hatta yarım sezonda çok değerli bir iz bırakıyor. Koç olduktan sonra da aslında ismi birçok kez hep Obradovic sonrası dönem için Fenerbahçe'ye gelse ne güzel olur şeklinde anılıyordu Yasikevicius'un. İleride büyük bir koç olacağının sinyallerini güçlü bir şekilde verdiğinde Fenerbahçe taraftarının Obradovic sonrası dönemde gözünü koyduğu isimlerin başında geliyordu. Bence Panathinaikos'a gelmeden önce bile etkilenmişti Obra'dan. Tabii Panathinaikos'a uzanan bir geçmiş. Ya onlar artık baba oğul gibi olmuşlar. Fenerbahçe ve Žalgiris Final Four'da ilk karşılaştıklarında hiç unutamadığım bir pozu var. Saygıyla eğildi elin önünde. Yani eline öpmek gibi. Daha da erken kesişebilirdi bu yollar. Yasikevicius hemen Obradovic sonrası Fenerbahçe'nin başına geçebilirdi ama Şaras'ın da Barcelona'da yarım bıraktığı bir hikayesi vardı. Oyuncuyken hiç istemeyerek çok sevdiği Barcelona'dan ayrılmak durumunda kalmıştı. Kolay değildir bu tarz insanları ikna etmek, getirmek, bir şeye inandırmak. Sezon ortası geldi. Ve geldiğinde de ilk program burada söylemişimdir. Doğru zaman doğru insan dedim. 1,5 sene sonra da ki bunu Murat abi de Anıl da üçümüz de hemfikirdik. Ve yanıltmadı bizi yani. Ve aslında iki tarafta hem Fenerbahçe hem Yasikevicius biraz düşüşe geçmişken bu birlikteliğin olması ve bu ikilinin beraber zirveye çıkması. Ve Şaras imza attığı gün zaten
bir noktada Fenerbahçe'yi eski Obradoviç dönemindeki şaşalı günlere döndüreceği bence kesindi. Beklediğimden de hızlı oldu bence. Bundan sonra nasıl olacak çok da merak ediyorum. Oynadı 3 sayılık atışı. Büyük oyun. Neler yapıyorsun lütfen? 3 sayılık atış. Dik bu belli. Ondan da isabet veriyor. Nefis bir maç. Nefis bir alıyım. Mücadele de aldı. Eric McCollum. Neler yapıyorsun öyle? Karşıyaka'dan gelişiyle beraber Fenerbahçe taraftarı onun yüreğini Bobby Dixon'a benzetiyor İbrahim Kutlay. Burada o yüreği işte görüyoruz. McCollum 37 yaşında geldi. Kariyerinin belki de son dönemi çok faydalı oldu. Obra'nın ilk Final Four senesi sezon ortasında Fener guardsız kaldı. Ziziz'i aldı. Ondan sonra Final Four yaptı. Ben McCollum'un gelişini biraz Ziziz'e benzetiyorum. Bobby tabii Karşıyaka'yı şampiyon yapıp Fenerbahçe'ye gelmişti ve en net benzerlikleri bence ne Karşıyaka'dan gelmeleri ne belli bir yaşın üstünde gelmeleri değil, yarı finallerde sergiledikleri performanslardı. Yarı finaldeki 2018'deki Žalgiris maçında Bobby 17 dakikada tam 18 sayı atmıştı ve Žalgiris'in kilidini kıran isim olmuştu çok kritik üçlüklerle. Aynı performansı Fenerbahçe hücumunun biraz sıkıştığı noktada McCollum yine kısa sürede attığı 13 sayıyla, ki 3 serbest atış kaçırmasına rağmen bu ondan hiç görmeye alışık olduğumuz bir şey değil, o performansı gösterdi. Bence hep böyle mistik bir yanı aranır. Güzel tesadüfler olur şampiyonluklar kıyaslanırken. Bana en ilginç gelen bu benzerlikti. Hem Karşıyaka geçmişi olmaları hem 35 yaşın üzerinde artık veteran sayılacak yaşta olmaları da bu benzerliğin keyfini, ilginçliğini daha da arttırıyor. Daha gençken taşıyıcı ana parçalardan biriydi. Şimdi tamamlayıcı, yani bir aksaklık varsa tamirciyi çağırıyorsun, yapıyor, devam ediyorsun. O ikisi farklı şeyler. Valla bu istenmeyen adamların başarılı olma hikayesi bence bu sezonun özel hikayelerinden biri. Melli'de, Devon Hall'da, Milano'dan açıkçası çok istenmedikleri için gerçekten de ayrıldılar. Melli bence bir hatıra olsun diye gitti. Belki bu sene Fenerbahçe'de oynadığı şekilde NBA'de oynamayı düşünüyordu. Çünkü hakikaten yani inanılmaz bir yürek, inanılmaz zeka. Ama işte NBA'ye gittiğin zaman gittiğin takım önemli, coach önemli, sistem önemli. O açıdan ikisi de doğru yere geldiler tekrar. Koç Şaras, Nacil ve Sertaç da aslında o büyük bütçeli proje kadroda başarısız olarak nitelendirilen isimlerdi. Mesela Sertaç. Yani Sertaç'ın da aslında Jaskevicius'ta Barcelona döneminden bir geçmişi var. Ve oradan buraya gelen bir hikaye var. Itudis döneminde aslında kadroya katılmıştı ama o dönem pek fazla süre almıyordu. Sonra tekrar işte Şaras'la birleşmesinden sonra aslında rolü Fenerbahçe'de arttı. He's definitely, compared to Žalgiris in Barcelona, he's definitely a lot more reserved. But Şaras ve Nigel Hayes'in hikayesi aslında biraz tabii geçmişe dayanıyor. Koç Jaskevicius takıma geldikten sonra Nigel'ı karşısına alıp gerçekten uzun uzun konuşmuş. Sen bu takımda yıldız olduğun için biraz ben de sana doğru hareket ediyorum ama senden de gelmeni bekliyorum şeklinde. Bence o çok doğru ve güzel bir telkin. Bu ikilinin uyumu da aslında orada başlamış oldu. Guduric 2017'de Bogdan Bogdanovic üzerine Kızılyıldız'dan ana rol oyuncusu olarak buraya geldikten sonra yan parça olarak devam etti Fenerbahçe'de. Bu kolay bir şey değildir yani oraya evrilmek. Hep Bogdanovic'in gölgesi Guduric'in üzerindeydi. Benzer koşullarda bir yatırım yapılarak geldi. Bogdanovic'e de önemli bir bonservis bedeli ödenmiş dediğim 1 milyon euroya yakın. Aynı bedel Guduric'e de ödendi. O dönem hatta Željko Obradović bu konularda eleştirildiği dönemler de vardı. O zamanlar tırnak içine taraftarın gözünde belki beklentiler ışığında bekleneni veremedi. Halbuki insanlar unutuyor. 2018 playoff'unda müthiş bir seri çıkarmıştı Baskonya maçlarında. Yani Guduric'in o üzerindeki yükü de aldı aslında bu şampiyonluk yani. Bu şampiyonluk biraz daha tırnak içinde underrated diyebiliriz. Yani belli başarısızlıklar üzerine kurulmuş bir takım ve dipten zirveye çıkma hikayesi var. O anlamda ben bu yılın şampiyonluğunu çok başka bir yere koyuyorum. Ve bana kalırsa tüm Avrupa'da da, tüm Euroleague'de de herhalde 2014 Maccabi ile beraber en özel yere yazacağım 2 şampiyonluktan bir tanesi olacaktır. Yani çok iniş çıkışlı bir sezondu gerçekten. Ben bile bir noktada Final Four'un bile gerçekçi bir hedef olduğundan uzaklaştığım anlar oldu.
Sezona Wilbeck'in sakatlığıyla başlayıp devamında yaşanan dönem dönem sakatlıklar. Wilbeck'in sakatlandı, Skylar Mays eklemesiyle beklenen randıman alınamadı. Toplantı öncesi o 6 maç 5 mağlubiyet. Biz Obray'la falan şöyle şey görmemiştik. Pivot lazım, guard lazım. Bir türlü uzun transferi yapılamadı. Sakatlıkların da bolca olduğu bir dönem. Yani takımın içinde uyumsuzluk var. Yani bunlar kolay kolay giderilecek şeyler değil. Fenerbahçe 6 maçın 5'ini kaybetmişti. Herkes herkesten şikayet ediyordu. Gidişat hakikaten kötüydü. Şaras'ta yarın sabah saat 9'da herkes burada toplanacak. Ne şikayetiniz varsa ortaya dökeceksiniz. Dökmeyip sonra gelip bir şeyi şikayet ederseniz kadro dışı kalıyorsunuz. Odada çıt yok. Hikayenin değiştiği yerlerden bir tanesi o kupa haftasına giderken olan Real Madrid maçı. Yani işte Panathinaikos mağlubiyetinden sonra o deplasmanda Fenerbahçe Beko biraz elindeki maçı aslında kaçırmıştı. Biraz kendi hatalarıyla mağlup olmuştu. Ve o galibiyette Eric McCallum'un aslında Bruno Fernando'yu bir fake'le uçurduğu çok tatlı bir an var. O biraz aslında Fenerbahçe Beko için sezonun özeti. Çünkü işte Bruno Fernando aslında transfer hedefinde olan bir oyuncuydu. Farklı bir yöne gitti Fenerbahçe. Sezon ortasına McCallum hamlesini yaptı. Biraz işte o vadif denir ya Amerikalılarda sporda. O anlamda çok keyifliydi ve Fenerbahçe Beko'nun bence finale doğru uzanacağını, bir şampiyonluk yoluna gideceğini biraz özetlemiş oldu. Ya Ocak'tan sonra bu takıma gerçekten inanmaya başladım. Özellikle de McCallum gelip nasıl bir katkı yapacağını gösterdikten sonra. Ya ben aslında Fenerbahçe Beko'nun çok uzun süredir bu sene üzerinde şampiyon olacağını inanıyordum. Hatta işte bizim yayınlarda bazen espriler de dönüyordu ama ben bu konuda hep daha iyimserdim. Çünkü hem koça inanıyordum, Şaras'a hem takıma inanıyordum. İçerideki Panathinaikos maçında çok üstün oyuna rağmen kaybedip ilerisi için umut vaat eden bir takım geldi benim gözüme Fenerbahçe o maçtan sonra. Ama deplasmanda kazanılan bir Žalgiris maçı var. Ben oradaki mücadelenin, oradaki fizikselliğin ki son yıllarda kötü sonuçlar aldı, ters sonuçlar aldı bir deplasmanda Fenerbahçe'nin. Orada gösterilen karakterin bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. O noktadan sonra da bir daha böyle kötü, dağınık bir maç oynarken görmedik Fenerbahçe Beko'yu. Takım da yavaş yavaş önce Final Four, sonra şampiyonluk için inancını o dönemde arttırdı diyebiliriz. Kupa arasını çok iyi geçince orada çok dominant galibiyetler gelmişti. Ve Bodin de yavaş yavaş adapte olmaya başlamıştı takıma. Devamlı o hissettiğin güvenin üstüne koyan bir Fenerbahçe oldu. Bir de Panathinaikos'u eşleşmek de çok hoşuma gitti benim. Efes'i istemiyordum açıkçası. Jasikevičius da 6 maçtır Ergin Ataman'ın çalıştırdığı takımları mağlup edemiyordu. Daha önce finalde Barcelona ile kaybetti. Yarı finalde Fenerbahçe ile kaybetti. Bir yandan tabii Panathinaikos ve Ergin Ataman varken karşıda Fenerbahçe için ayrı anlamı olan bir eşleşme. Hem de Şarat için. Ben Panathinaikos galibiyeti geldiği noktada artık finaldeki rakip kim olursa olsun Fenerbahçe'nin şampiyonluğun kulbunu böyle sıkı sıkı tuttuğunu hissettim açıkçası. Ya 2017 şimdi tabii çok farklı. Çok iyi bir sezon başlangıcı yapmıştı Fenerbahçe. Sonra üst üste sakatlıklar yaşadı. Yani 2017'de bir de CSK, Rus takımları vesaire çok daha seviyesi yüksek bir EuroLeague vardı. Bu sezonki şampiyonluk da bakınca durum sonuç olarak inanılmaz bir iş. Ama 2017 hem ilk olmasından dolayı yani %51-49
özel olarak bende daha öne çıkıyor. Ve 2018'de o şampiyonluğu kaybederken Fenerbahçe tıpkı Melih gibi Marco ve Melli de o takımın parçasıydı. Marco ondan sonra ayrıldı, geri geldi ama yine uzun yıllardır Fenerbahçe'de ve adeta Melih'ten sonraki kaptan takımda. Hepimiz çıldırdık. Melli'yi görünce zaten ağlarken kaç kişiydik içeride? 25 kişi falan. Gözyaşlarını tutamadım. Cenk program başladığında maç sonu hala gözyaşlarını tutamıyordu. Yani ya Fenerbahçelik çok başka bir şeydir. Çok acayip bir his. Şimdi bütün sezon bir tane kupa için. Bütün emekler. Yani o gözyaşlarını ben kendiminkini ifade edemiyorum. Onunkilerini anlatma şansım yok yani. Bence 2018'den de gelen bir şey var. Biraz da onların da şeyi vardır Melli'de diye düşünüyorum. Belki şunu düşündüm Melli. Hatırlarsanız 2016'da Fenerbahçe CSK'ya çok dramatik bir şekilde kaybettikten sonra kameralar kenarda yıkılmış bir şekilde duran Ekpe'yi doğa zoom yapmıştı. Çok duyguluydu. Gözyaşları akıyordu. Ekpe de o gece bir tweet atmıştı. I'm sorry, üzgünüm diye. Ama bir yıl sonra Ekpe'nin bir şansı daha vardı. Melli'nin belki öyle bir şansı olmadı. Belki Melli de o anda bunları aklından geçirdi. Acaba bir sene daha kalsaydım ben burada son anda kaybettiğim Euroleague şampiyonluğunu kazanabilir miyim diye de geçirmiş olabilir o anları düşünürken. Çünkü çokça şey düşünüyorsunuz bu anlarda. Çokça pişmanlık da devreye giriyor. Ya benim Melli'nin ağlaması değil, sadece ben Melli'yi çok severim. Bir de bu şubenin İtalyanlarla hakikaten böyle bir özel bir Datome ile başlayan çok özel bir hikayesi de var. Melli adına, yani Guduric adına çok sevindim. Ama Melli benim için bir tık daha özel bir oyuncu. İkisini de çok seviyorum, ayrı konu ama. Hele ki o 2018 finalinde inanılmaz bir oyun oynayıp 28 sayı MVP olacağı şeyde finali kaybetmemizden sonra ona çok yakıştı ya bu şampiyonluk diyeyim. Ya çok iyi arkadaşlık var o takımda. Hakikaten var. Melih takım kaptanı ama kadroya giremiyor. Guduric, Melli ile birlikte Belgrad'da hakkı yenilen Fenerbahçeli oyunculardan biriydi. La Monica maçı deriz biz ona. O yüzden Melih'in ona bu jesti yapması çok anlamlıydı ve aslında 2018'den sonra kupanın Marco'nun elinde yükselmesi de bizim için ayrı bir keyif oldu. Melih'in kupayı Guduric'e kaldırması müthiş bir karakter gösterisi bence. Fenerbahçe bundan önce kupayı son kazandı 2017 idi. Ne zaman onunla ilgili bir video yapılsa, bir haber kurgulansa, bir görüntü olsa ekrana gelen ilk görüntü Melih'in kupayı kaldırırken görüntüsü. Ve bundan sonraki 10 yılda da jeneriklerde dönecek, görüntü olacak. Orada bu defa Guduric olacak. It wasn't easy. Sezon başından beri çok konuştuk. Bugünleri bekledik. Sezonun son maçında But we always show resilience, çok önemliydi. and we show it even today in the game. You know, this is our identity. This is how we build a successful season. Bunu başardık ama bu akşam da o kupayı almak için büyük bir mücadele gösterdim çocuklar. İşler kötü başladı rakibimiz için. Fırtına gibi başlayan bir Monaco vardı. Arka arkaya üstünden toplar ama onu da söylemiştik. And this is why at the end I start crying like a happy baby. Helal olsun. Teker teker hepsi helal olsun. Türkiye'ye armağan olsun. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne armağan olsun. Helal olsun çocuklar. Ben çok eskiden beri Fenerbahçe basketbolunu sevdalısıyım desem abartmam herhalde. Yani 90'lı yıllarda bu takımın çok iddialı kadroları yokken de işte Cafer Ağa'da çok maça gittiğimi hatırlıyorum. Üzüldüğümüz dönemleri hatırlıyorum. Daha sonra Ülker'in ve Aziz Yıldırım'ın getirdiği vizyonla birlikte bambaşka bir hedefe yönelen bir Fenerbahçe. O açıdan benim hayatımda hep yeri çok ayrı oldu Fenerbahçe basketbolu. Ve Fenerbahçe basketbolu aslında her zaman bir noktada iddialı olmayı başarabilen, becerebilen bir takımdı. Bu noktada benim zaten hala en zirve anım. İlk Final Four'a katılma hakkını elde ettiğimizde zaten bir şeyi kırdığımızı ve artık yeni bir seviyeye geçtiğimizi orada hissetmiştim. Bunu sürdürmek, 7 Final Four, bunu 2 şampiyonlukla taçlandırmak, bu kültürü artık inşa etmiş olmak, 90'larda daha mütevazi kadroları Cafer Ağa'da işte sosisleyerek takip eden benim gibi o zamanın genç basketbol severleri için de çok inanılmayacak gibi geliyor bir yandan da. Alişen evet basketbolu yaptı.
Ama yani Metin Aşık nur içinde yatsın. Ondan sonra da Aziz Başkan'la Murat Ülker'in de birleşmesiyle Fenerbahçe bambaşka bir basketbol şubesi oldu yani. Ondan ailemi Fenerbahçe'ye borçluyum. Kariyerimi Fenerbahçe'ye borçluyum. Çünkü dönecektim. Yani basketbolu çok seviyorum. Basketbola aşık bir insanım. Öte yandan Fenerbahçe Beko'yu takip etmek, Euroleague'i takip etmek, takımlarımızı takip etmek aslında benim bu mesleği yapma kararımı alma sebebim tabii ki. Bu başarıları görmek de o kadar gurur verici ki hem de en yakından şahit olmak. Hayatta bence bunun kadar büyük mutluluklar çok azdır. O anlamda bu sene kendimi çok keyifli hissediyorum. Benim hayatımdaki en değerlim oğlum. Yani bunu tabii eşim de annem de kabul eder ki. Evlat başka bir şey. Allah herkese de nasip etsin, isteyen herkese. Ama konu Ali'den çıktığı zaman bunu eşim de, annem de, kız kardeşim de, beni seven herkes de, bakın onlar da çekirdek aileden basıyor. Yine öne Fenerbahçe geçebiliyor çoğu zaman. Fenerbahçe Beko olarak konuşmam ben. Fenerbahçe olarak konuşurum. Yani ben Fenerbahçe'de yaşayan bir adamım. O iyi oldukça ben iyiyim. O kötü oldukça, ki buradaki arkadaşları çoğu da bilir,